Merhaba. Bugün kırmızı berenin yapımını paylaşacağım. Uzunluğu 21,5 santim olan beremiz 54, 55 ve 56 santim baş çevresi için uygundur. Kırmızı bere modelini beğendiyseniz bir kalp bırakmayı unutmayın. Kolay gelsin. Bere yapımında kullandığım ip 100 gram 300 metre ve 4-5 numaralı şişlerle örülebilecek kalınlıkta bir ip. Berenin lastiğini 3,5 numaralı 40 santimlik şişle ördüm. Lastikten sonra yine 40 santimlik 4,5 numaralı şişle devam edeceğim. Ve kesme işlemi için 80 santimlik 4,5 numaralı şiş kullandım. Başlangıç zinciri için ise 3,5 numaralı tığ kullandım. 55 santim için zincir çekerken zinciri gerdirdiğimde 2 santimlik esneme payı bırakıyorum. Yani zinciri gerdirdiğimde 57 santim olacak şekilde zincir sayımı belirliyorum. Evet, ilk zincir hariç belirttiğim ölçülere göre zincirimi çekiyorum. Gerdirdiğimde 57 santim olacak şekilde çektiğim zincir sayısı 114. Bu şekilde şişe atacağım ilmek sayımı belirlemiş oldum. 114 olan ilmek sayısına berenin iki ucunu birleştirmek için artı bir ilmek daha ekleyeceğim. Ve 3,5 numaralı şişe toplam 115 ilmek atarak bere yapımına başlıyorum. ...115 ilmek attıktan sonra şimdi iki ucu birleştireceğim. İki ucu birleştirmek için sol şişteki ilmeği boş olarak ortasından sağ şişe alıyorum. Ve arkasındaki ilmeği boşaldığım bu ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Daha sonra bu ilmeği ortasından sol şişe geri alıyorum. Ve başlangıç yerini belirlemek için ayracı takıyorum. Ayracı taktıktan sonra lastik bölümü için bir ters iki düz, bir ters iki düz şeklinde örerek ilerliyorum. İlmek sayımızı belirlerken bir tersle başlayan sıramızın sıra sonunda iki düzle bitmesine dikkat edelim. İlmek sayısını bir ilmek arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Altı santim olana dek bir ters iki düz bir ters iki düz örmeye devam ediyoruz. Altı santim ördüm ve şimdi lastiğin yönünü değiştireceğim. Lastiğin yönünü değiştirerek 6 santim lastik daha öreceğim. Örgüyü ters çevirip örgü yönünü değiştiriyorum. Ön yüze uyguladığım lastik örneğini bu kez arka yüze uygulayacağım. Sağ şişten sol şişe boş bir ilmek alıyorum.
Arkada olan ipi boşaldığım ilmeğin ön tarafına alıyorum. Ve bu kez sola aldığım ilmeği ortasından sağ şişime boş alıyorum. Ve ayracı takıyorum. 2 ters örgü örüyorum. Düz görünen ilmeği ortasından batıp boşalıyorum. Ters görünen ilmekleri 2 ters örgü örüyorum. Düz görünen ilmeği ortasından sağ işime boş alıyorum. Sıra sonuna kadar 2 ters örgü örüyorum ve ardından düz görünen ilmeği ortasından sağ işe boş alıyorum. Toplam 3 sıra aynı işlemleri uyguluyorum. Toplam 3 sıra aynı işlemi uygulayarak bere lastiğinin katlanma yerini belirlemiş oldum. Şimdi lastik örneğini uygulayacağım. 2 ters örgü örüyorum. Düz görünen ilmeği ortasından bir düz örgü örüyorum. 2 ters örgü örüyorum. Ve yine düz görünen ilmeği ortasından bir düz örgü örüyorum. Sıra sonuna kadar 2 ters bir düz, 2 ters bir düz örerek ilerliyorum. Berenin lastik bölümü katlandığında eşit olacak şekilde bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Toplam 6 santim uzunluğunda olacak şekilde. Lastiği 6 santim ördükten sonra bir sıra örneğin başlangıç aşamasını uygulayacağız. Bir ters örgü örüyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. 3 düz örgünün ardından bir ters örgü örüyoruz. Ve bir düz örgü örüyoruz. 6 ilmeğe uyguladığımız işlemleri tekrarlayacağız. Bir ters örgü örüyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. Bir ters örgü örüyoruz. Ve bir düz örgü örüyoruz. Sıra sonuna kadar 6 ilmeğe uyguladığımız işlemleri tekrarlıyoruz.
Sırayı tamamladıktan sonra şimdi örgüye 4,5 numaralı şişle devam edeceğim. Ters görünen ilmekleri arka ortadan batarak ters örgü örüyoruz. Yani bir ters örgü örüyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. Arka ortadan batarak bir ters örgü örüyoruz. Ve bir düz örgü örüyoruz. 6 ilmeğe uyguladığınız işlemleri sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. Üç düz örgünün ardından arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Ve bir düz örgü örüyoruz. Sıra sonunda yine arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Ve bir düz örgü örerek sıramızı tamamlıyoruz. Böylece ilmeklerin tamamını 4,5 numaralı şişe geçirmiş oldum. Desenimizi yine 6 ilmeğe uygulayacağız. Önce arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Bir ters örgünün ardından sol şişteki ikinci ilmeğin üçüncü alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Üç düz örgü örüyoruz. Üç düz örgünün ardından ilmek çıkardığımız aynı yere batıp bir ilmek daha çıkartıyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Sol şişte düz görünen ilmeğin bir alt boşluğundan batarak düz örgü örüyoruz. Yine 6 ilmeğe uyguladığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki ikinci ilmeğin üçüncü alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Üç düz örgü örüyoruz. Üç düz örgünün ardından ilmek çıkardığımız yere tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyoruz. Bir arka ortadan ters örgü örüyoruz. Ters örgünün ardından sol şişteki ilmeğin bir alt boşluğundan batarak düz örgü örüyoruz. Uyguladığımız işlemleri sıra sonuna kadar
tekrarlıyoruz. Son 6 ilmeği de tamamladıktan sonra desenin 3. sırasına geçiyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki bol ilmeği sağ şişimize boş alıyoruz. Üç düz örgü örüyoruz. Sol şişteki bol ilmeği sağ şişimize boş alıyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Düz görünen ilmeğimizi bir düz örgü örüyoruz. Uyguladığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki bol ilmeği sağ şişimize boş alıyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. Sol şişteki ilmeği sağ şişimize boş alıyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Desenimizin 4. ve son sırasına da yine arka ortadan bir ters örerek başlıyoruz. Sol şişteki bol ilmeği ortasından sağ şişe boş alıyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Boş aldığımız bol ilmeği ördüğümüz düz örgünün üzerinden geçirip bırakıyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Sol şişteki 2 ilmeği ön alttan birlikte düz örgü örerek kesme işlemi uyguluyoruz. Kesme işleminin ardından arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Ve sol şişteki düz görünen ilmeğin bir alt boşluğundan düz örgü örerek 6 ilmeğe uyguladığımız işlemleri tamamlıyoruz. Aynı işlemleri tekrarlayalım. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki bol ilmeği sağ şişe boş alıyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Boş aldığımız bol ilmeği ördüğümüz düz örgünün üzerinden geçirip bırakıyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Ve sol şişteki 2 ilmeği ön alttan birlikte örerek kesme işlemi uyguluyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki ilmeğin bir alt boşluğundan batarak düz örgü örüyoruz ve sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz.
Berenin devamında bu 4 sırayı tekrarlayacağız. Birinci ve ikinci sırayı tekrar birlikte örelim. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Ve bir düz örgü örüyoruz. Arka ortadan bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki ikinci ilmeğin 3. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. Üç düz örgünün ardından ilmek çıkardığımız aynı yere batıp bir ilmek daha çıkartıyoruz. Bir arka ortadan ters örgü örüyoruz. Ve sol şişte düz görünen ilmeğin bir alt boşluğundan batıp düz örgü örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Berenin boyutu istediğim uzunluğa gelene kadar 4 sırayı tekrarladım. Berenin uzunluğu 17,5 santim olduktan sonra kesme işlemine başlıyorum. Bir arka ortadan ters örgü örüyorum. Sol şişteki ikinci ilmeğin 3. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyorum. 3 düz örgü örüyorum. İlmek çıkardığım yere tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir arka ortadan ters örgü örüyorum. Ters örgünün ardından sol şişte düz görünen ilmeğe ön alttan batıp sağ işe boş alıyorum. Bir düz örgü örüyorum. Boş aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Sol şişteki ikinci ilmeğin 3. alt boşluğundan batıp bir ilmek çıkartıyorum. 3 düz örgü örüyorum. 3 düz örgünün ardından aynı yere batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Arka ortadan bir ters örgü örüyorum. Sol şişte düz görünen ilmeği ön alttan boş alıyorum. Bir düz örgü örüyorum. Boş aldığım ilmeği ördüğüm düz örgünün üzerinden geçirip bırakıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Sıra sonunda yine ikinci ilmeğin 3. alt boşluğundan batıp bir ilmek çıkartıyorum. Üç düz örgü örüyorum. Ve aynı yere tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir arka ortadan ters örgü örüyorum. Sıra sonunda kalan tek ilmeğimiz düz görünen ilmeğimizi ön alttan sağ işe boş alıyorum. Ayrıcımı çıkarıyorum. Sıra başında ters görünen ilmeği ortasından bir düz örgü örüyorum ve boş aldığım ilmeği ördüğüm düz örgünün üzerinden geçirip bırakıyorum.
Ardından ayracımı takıyorum. Sol şişteki bol ilmeği sağ şişe boş alıyorum. 3 düz örgü örüyorum. Sol şişteki bol ilmeği sağ şişe boş alıyorum. Bir arka ortadan ters örgü örüyorum. Bir düz örgü örüyorum ve sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Evet, sıra başındayız. Sol şişteki bol ilmeği sağ şişe boş alıyorum. Bir düz örgü örüyorum. Boş aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir düz örgü örüyorum. Sol şişteki 2 ilmeği ön alttan birlikte örerek kesme işlemi uyguluyorum. Sol şişte ters görünen ilmeği arka ortasından sağ şişe boş alıyorum. Ardından ortasından sol şişi geri alıyorum. Ve bu kez sol şişteki 2 ilmeği ön alttan birlikte örerek kesme işlemi uyguluyorum. Yine sol şişte bol görünen ilmeği sağ şişe boş alıyorum. Bir düz örgü örüyorum. Boş aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir düz örgü örüyorum. Sol şişteki 2 ilmeği ön alttan birlikte örerek kesme işlemi uyguluyoruz. Ters görünen ilmeği arka ortasından batıp sağ şişe boş alıyorum. Ardından ortadan sol şişe geri alıyorum. Ve sol şişteki 2 ilmeği ön alttan birlikte örerek kesme işlemi uyguluyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Sıramızın başındayız. Sol şişteki ilmeği ön alttan sağ şişe boş alıyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Boş aldığımız ilmeği ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Sol şişteki ilmeği ön alttan batarak sağ şişe boş alıyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Ve boş aldığımız ilmeği ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Uyguladığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Ön alttan batarak sağ şişe boş bir ilmek alıyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Boş aldığımız ilmeği ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Ön alttan sağ şişe boş bir ilmek alıyoruz. Bir düz örgü örüyoruz. Boş aldığımız ilmeği ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bu aşamadan sonra kesme işlemine uzun misinalı şişlerle devam edeceğim. Ön alttan bir boş alıyorum. Bir düz örgü örüyorum. Ve boş aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Tekrar ön alttan boş bir ilmek alıyorum. Bir düz örgü örüyorum. Ve boş aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Şişimde 19 ilmek kalana kadar kesme işlemine devam ediyorum.
ipimi uzun bırakıp kesiyorum. Ve şişte kalan 19 ilmeği iğne ile ipe geçiriyorum. Ve ardından dikerek berenin tepe noktasını kapatıyorum. Kırmızı bereyi beğenmeniz ümidiyle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.